Herkese merhaba. Bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi altına, gümüşe, platine, paladyuma tekrar bir bakacağız. Fakat gelen iki tane soru var. Hemen kısaca bir onları toparlamak istiyorum. Şimdi öncelikle paladyum neden yükselmiyor sorusu çok fazla geliyor. Biraz geçmişe dönüp bakmak lazım grafiklere. Örneğin 2011 yılında bu 2008 yılında başlayan kriz sürecinde emtialarda zirveler görülmüştü. 2011 yılına dönüp baktığımız zaman 2011'deki o zirvelere dönüp baktığımız zaman paladyumun 860 dolara kadar yükseldiğini görüyoruz. Aynı dönemde de gümüşün 49 dolarların üstüne attığını takip ettik. 50 dolara bayağı bir yaklaşmıştı o dönemde. Altının da aynı şekilde 1900 doların üstüne attığı bir süreç yaşanmıştı. Sonrasında 2013 yılında Amerika'da Fed'in faiz artışlarına karar vermesi, varlık alımlarını durdurma kararı, dolayısıyla orada bir daralmaya gitme kararı ile birlikte emtialarda da çok sert satışlar gördük. O satış sürecine baktığımız zaman paladyumun maksimum 530 dolarlarda bir dip yaptığını, 400 dolarlara da düşmüş hatta 400 dolarlarda bir dip yaptığını görüyoruz. Fakat 2020 pandemi dönemine geldiğimizde örneğin gümüşün 11 dolara kadar düştüğünü görüyoruz. Dörtte birin de altında bir oranda düşüş yaptığını görüyoruz. Fakat 2020 yılında pandemi döneminde dönüp paladyuma baktığımız zaman 1500 dolara yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla sadece bu 2011'den bugüne kıyasladığımız zaman paladyum düşmemiş ki bugün yükselebilsin. 2011'de 49 doları gören gümüş şu an 24 dolarda işlem görüyor. 2011'de 860 doları gören paladyum ise 1700 dolarda şu an işlem görüyor. Yani düşmeyen bir şey niye yükselsin? Ancak tabii sadece bu rakamlara bakarak da net bir şey söylemek çok kolay değil. Örneğin 2011'den sonra paladyum neden düşmedi ve yükselişine devam etti? Burada acaba sanayide kullanılabileceği bir alan mı açıldı? Bir talep artışı mı oldu? Dolayısıyla bu süreci temelini de bir araştırıp net bir sonuca varılabilir ancak. Fakat açıkçası benim bu araştırmayı yapacak vaktim de yok. Yani bütün trade'lerimi, işlemlerimi bırakıp paladyum neden düşmedi diye bir araştırma yapacak durumum yok. Çünkü 2011'e kadar dönüp ne olup neyi bittiğini bir belirlemek lazım. Ancak şu an benim söyleyebileceğim bir trader olarak, teknik analiz olarak söyleyebileceğim, grafiklerden söyleyebileceğim, Palladium'un 2011 ile kıyaslandığı zaman zaten yeterince yukarıda olduğu ve bu nedenle de yükselmemesinin gayet normal olduğunu söyleyebilirim. Benzer bir şekilde platinle ilgili bir arkadaşımızın sorusu vardı. Soru da gerçekten çok karışık. Platin gümüş rasyosuna bakmış arkadaşımız, altın platin rasyosuna bakmış. Daha sonra dolar endeksinde bir yükseliş beklentisinden bahsetmiş ve 10 yıllık vadede full platin alarak platin gümüş rasyosunun da 40'lardan 80'lere çıkabileceğini düşünerek elindeki gümüş miktarını ikiye katlamaktan bahsetmiş arkadaşlar. Yapmayın bunu. Yani bu kadar çok grafiğe bakıp bu kadar çok veriyi toplayıp bundan bir analiz çıkartıp sonra da varsayımlarla yatırım yapmaya kalktığınızda hata yapma oranınız çok yüksek olacak. Ya burada 3 farklı grafiği analiz ediyorsunuz. Bunun sonucunda bir yargıya varıyorsunuz ve buradaki olasılıkları 10 yıl süreyle fiyatlamaya niyetleniyorsunuz. Buna hiç gerek yok. Zaten 10 yıllık bir yatırım yapacaksanız sizin emtialarda işiniz ne? Böyle 10 yıl, 15 yıllık yatırımlar tamam. Bu bir sene, iki sene için emtialarda olursunuz. Sonrasında geçmeniz gereken yer borsa olmalıdır. Bu denli uzun vadeli yatırımların borsada yapılmasının çok daha sağlıklı sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Bununla ilgili bir video sözüm var. O aklımda, mutlaka bu hafta içi onu videoyu da hazırlamış olacağım. Kaldı ki burada dolar endeksini neden bu analizin içine dahil ediyorsunuz? Sonuçta dolar endeksi dediğimiz şey, geçmişte de konuşmuştuk bunu. 6 farklı para biriminden oluşan sepete karşı doların değerini ölçer. Şimdi burada emtialar nerede, altın nerede, gümüş nerede, platin nerede? Yani dolar endeksinin emtialarla bir alakası yok. Ama tabii siz de haklısınız. Bazı ekonomistlerin bahsettiği bir tahterevalli
örneği vardır. İşte bir yerde altın durur, bir yerde dolar endeksi durur. Bunların bir ters korelasyon içinde olduğu yönünde bazı söylemler vardır. Bu yanlıştır arkadaşlar. 2020 yılının Mart ayında bunu hep birlikte gördük. Altın, gümüş ve dolar endeksinin birlikte yükseldiği bir süreci takip ettik. Dolayısıyla dolar endeksine emtiaları belirlerken çok fazla kullanmanın sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Sonuçta dediğim gibi 6 farklı kağıt takas aracına karşı bir başka kağıt takas aracının ölçümünü yapan bir veridir dolar endeksi. Uzun lafın kısası bütün bu verileri karşılaştırıp birleştirip sonuca varmaya çalışmak emin olun kafa karışıklığından başka bir şeye sonuç vermeyecektir. Kaldı ki gene söylüyorum bu tür bir ölçüme gittiğiniz takdirde bunun nedenlerini de araştırıp bilmeniz gerekir. Bunlarla uğraşmak yerine iyi bir teknik analiz eğitimi alın. Forex'te kaldıraçlı, kaldıraçsız o sizin risk algınıza göre değişir. Trade yapmanız çok daha sağlıklı sonuçlar doğuracaktır. Hiç bu kadar kapsamlı konuları düşünmemeye çalışın. Eğer bu konuda uzmanlaşma niyetiniz yoksa hiç bunlarla zaman harcamayın. Uzmanlaşacaksanız da çok fazla okumanız, geçmişini araştırmanız, geçmişteki fiyat hareketlerinin sebeplerini belirlemeniz lazım öncelikle. Bunun için de benim buradan size verebileceğim açıkçası bir bilgi yok. Sonuçta ben bir trader'ım. Biraz da yaşı geçkin bir trader'ım artık. Sonuna yaklaşıyorum bu işin de. Bütün bu konuştuğumuz verileri, bütün bu konuştuğumuz bilgileri ulaşacak, bununla zaman harcayacak emin olun benim vaktim de yok. Kısacası çok fazla takılmayın, çok fazla grafiklerle aklınızı karıştırmayın. Teknik analiz öğrenip tek bir grafiği trade etmeyi öğrenmek çok daha doğru olacaktır. Emin olun bundan. Gelin şimdi grafiklere geçelim. Bir altına, gümüşe, platin ve paladyuma da kısa vadeli destek direnç bölgelerimizi gözden geçirelim. Şimdi dün gümüş grafiğimizde 24-13-24 bölgesinin önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştik. Dün bunun altında bir hareket gördük. Yalnız bakın bu hareket kırılım değildir. Kanalda destek direnç kırılımları nasıl olur, nelere dikkat etmeliyiz bununla ilgili bir video var. O videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Burada gelen kırılım sonrasında satışların çok zayıf olduğunu görüyoruz ve sonrasında tekrar bir yükseliş başlamış durumda. Bir önceki direnç bölgemiz olan 24.30-24.25 bölgesinin de üstüne attık. Burada 24.54 üstünde kapanışlar görmediğimiz takdirde yükselişten bahsedemiyoruz. Dün oluşan dip bölgesi kırılmadığı sürece de düşüşten bahsedemeyeceğiz. Bu da 23.94. Dolayısıyla bugün ve yarın için şu yatay bandı takip edeceğiz. 24.54 üstü yükseliş, 23.94 altıda düşüşlerin geleceği bir süreci bize gösterir. Şimdi buradan bir ons altına geçelim. Ons altında dünkü düşüş biraz zayıf kaldı ve sonrasında gelen yükselişte bakın bir önceki tepeyi kırıp güçlü alımlarla karşılaştık. Dün için yukarıda 1850-1847 direnci önemli olacak demiştik. Şu an bunun üstünde oldukça güçlü alımlar var. Aşağıda da bakın şu yükseliş sürecinde şuradaki aykırı mum, kırmızı mumun destek olarak çalıştığını gördük. Bugün için aşağıda 1847'nin altında tekrar kapanışlar görmediğimiz takdirde yukarıda 1895-1878'e doğru yükselişlerin devamını bekleriz. Şimdi örneğin burada da altın ve gümüşü kıyasladığımız zaman altında güçlü alımların geldiğini görüyoruz. Fakat hafta sonu haftalık grafiklerden daha net anlatabileceğim onu size. Gümüş geçtiğimiz süreçte, geçtiğimiz haftalarda çok sert bir yükseliş yaptı ve Mart ayındaki tepe bölgesinin destek bölgesini direnç olarak çalıştırdı. Ancak altın henüz daha yeni yeni bu bölgeye yerleşiyor. Dolayısıyla evet şu geçtiğimiz birkaç gün için baktığımızda bugün ve dün altının daha güçlü durduğunu görüyoruz. Fakat haftalık grafiklere dönüp baktığımızda altının daha geriden yeni yeni toparladığını görüyoruz. Gümüşün de bahsettiğim o direnç bölgesinde altını beklediği bir süreç aslında bu. Zaten şimdi buradan bir altın gümüş rasyosuna döndüğümüzde de bunu gayet net görüyoruz. Bakın şu yatay bant içinde hareket etmeye devam ediyor altın gümüş rasyosu.
75-61, 75-36 destek bölgemiz. Yukarıda da 77-31, 76-85 bölgesi direnç bölgemiz. Şu yatay bant korunduğu sürece gümüşün beklediği, altının yükselip gümüşü yakaladığı bir süreci takip edebiliriz. Ancak burada tekrar söylüyorum, 2011 yılından dönüp baktığımız zaman gümüşün gidecek daha çok yolu var. 49 dolarlardan bahsediyoruz. 2011'de gördüğü zirve, altının ise 1920 dolar. Kısacası evet, anlık bazı altında güçlü duruşlar yaşanabilir, ancak genel resme baktığımızda gümüşün daha gideceği çok yer var. Buradan hızlıca bir platine geçelim. Platin gümüşe nazaran biraz daha güçlü dururken altına göre biraz daha zayıf kalmış durumda. 1090-1084 direncinin üstüne atmaya çalışıyor şu an. Bu bölge kırılamaz, yukarıya doğru sert alımlar gelemezse tekrar aşağıda 1058-1049 desteğine doğru geri çekilmeler normal karşılanır. Burada önemli olan 1042'nin altında kapanışlar görmememiz gerekiyor platinde. Palladium'a geçecek olursak, palladium son derece güçsüz durmaya devam ediyor. Yukarıda 1754-1740'ı destek olarak çalıştırdığı bir yatay hareket takip etmiştik. Bu bölgeyi kırıp bir alt banda geri dönmüş durumda. Burada destek olarak 1684-1660 takibimizde olacak. Direnç olarak da yukarıda 1754-1740'ı takip edeceğiz. Bu yatay bandın kırılımına göre yönünü tayin edecektir palladiumda. Şimdi buradan haftalık grafiklerde bir gramlara da bakalım. Aslında burada tamamıyla gene onsların hareketlerine göre şekillenen bir durum var. Dolar Türk lirası 18.70'in üstüne yerleşmeye çalışıyor. Bu da tabii ki biraz destek verecektir önümüzdeki günlerde. Gümüşte takip edeceğimiz direnç bölgemiz 17.54. Onun hemen altında da 14-16'yı takip ediyoruz. Bu bölgeden artık kurtulmaya başlaması lazım. Bunun üstünde hareketler görmemiz, dolar Türk lirasının da desteği olursa çok kolay 17'ye ulaşacaktır. Ancak tabi burada onslarda çok yüksek beklentilerimiz olduğu için 17 ile kalmayıp o yükselişin de mutlaka devamı gelecektir. Bu 17 seviyesini sadece şuradaki yatay bandın hedefi olarak takip ediyoruz. Dolayısıyla gram gümüşte daha da yukarılara hedeflediğimiz bir süreç yaşanacaktır. Onslara gelen yükselişler nedeniyle. Buradan gram altına geçecek olursak, gram altında da 1084 artık önemli bir destek bölgemiz. Bunun üstünde kaldığımız sürece ons altına da gelen güçlü alımlar sayesinde burada yükselişler devam edecektir. Burada da ilk olarak gene şu yatay bandın hedefi olan 1147'yi takip ediyor olacağız. Evet, kısaca altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Yorumlarınız, beğenileriniz kanal için çok önemli. Bunu bir hatırlatmak istiyorum. Ayrıca kanala abone olup olmadığımızda bir kontrol edersek sevinirim. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.